Dostlar, şimdi sorunu doğru tahlil edemezseniz çözümü de doğru şekilde tarifleyemezsiniz, reçeteyi doğru yazamazsınız. Dolayısıyla bizler bir sorunla alakalı eleştiri getirdiğimizde kardeşim nerede çözüm falan filan diyenlere genellikle şöyle cevap verdik. Ya arkadaş, yaptıklarının tersini yapsalar zaten çözümler ortaya çıkacak diye. Ama tam anlaşılmıyor olabilir tabii. İstiyorsanız ben tek tek inceleyeyim. Şimdi normalde ekonomide biz bazı dönemlerden geçeriz. Öyle özellikle dönemlerdir ki bu sanki sorunlar birbirlerinden bağımsızmış gibi gözüküyor. Halbuki hiç alakası yok. Enflasyondan tutun büyümeye, işsizliğe, birçok konuya kadar her şey aslında tek bir yerde toplanıyor. Yani mesele yalnızca fiyatlar artıyor, gördünüz mü enflasyon var vesaire değil. Ekonomi şu an taşıma kapasitesinin zorlamakta. Yani taşıyamıyor bu reçeteyi. Yani çünkü reçete yanlış. Reçete diyor ki senin kilon belli, boyun belli ama sen 300 kilo kaldıracaksın. Ondan sonra bir de 2 kilometre yürüyeceksin böyle diyor. Öyle bir şey yok. Yani sonuçta her ekonominin bir taşıma kapasitesi var. Ve ekonominin taşıma kapasitesinin üstünde bir performans bekliyor ekonomi yönetimi. Niçin? Kendileri başarılı gözüksünler diye. Böyle bir şey olmaz. Şimdi biz yanlış bir reçete seçtik. O kesin ama şöyle diyeyim, reçetenin yanlışlığı zaten en başından belli oldu. Hadi diyelim ki ilk 3 ayda benim gibi anlamamış olsun herkes. Yahu zaten 38.21'den aldıkları enflasyonu 75'e çıkarınca da mı şüphelenmediniz? Anlamadım ki. Ya böyle ekonomi yönetimi mi olur? Hep geçmişi suçladılar. Fakat suçladıkları geçmişteki ekonomi yönetimlerinden daha beter işler yaptılar. Ondan sonra yani güya işte neydi? Rasyonel politikalara geri dönmek lazım. Nerede rasyonellik burada? Böyle rasyonellik mi olur? Konkordato meselesinde de. Efendim konkordato ilan eden firmaların Türkiye ekonomisi için bir önemi yokmuş. O yüzden mi konkordato ilan eden ve kabul edilmeyenlerin toplamı 10.000'i falan buldu? Yani sizden önceki dönemin 3 katı kadar konkordato yarattınız ya. Dolayısıyla doğru sorular sorulmadı. Dolayısıyla doğru çözümler de ortaya çıkmadı. Şimdi buraya nasıl bakmak lazım? Çözüm nasıl olur? Bir kere mesele enflasyonla mücadele falan değil. Enflasyon gibi bir bela ortadayken biz kalkınma meselesini nasıl ele alacağız demek. Böyle demek lazım. Yani işte brüt rezervmiş, net rezervmiş, swap hariçmiş vesaire. Bunların bütün bu tartışmalar aslında günlük tartışmalar. Şimdi bizim bakacağımız şey şu. Pazar, kapasite, tedarik, lojistik, enerji gibi temel unsurlarla devlet, iç siyaset, mevzuat, maliye politikaları, finans falan filan bunları birlikte oturtmak lazım. Tabii Merkez Bankası, Exim Bank gibi kurumlar da bunun tam merkezinde yer alıyor. Para ve sermaye piyasaları da bunun destekçisi. Ama adalet de, eğitim de, hak ve özgürlükler gibi kurumsal başlıklar da çok önemli. Çünkü kalkınma yalnız teşvikle olmaz. Sadece kredi açarak, sadece faizle oynayarak ya da sadece vergi indirimi yaparak sürdürülebilir büyümeyi yaratamazsınız. Ama bu ekonomi yönetimi öyle bir şey yapacağını iddia ediyor. İddiacılığa devam etsinler. Yani dolayısıyla üretim iklimi hukukla, eğitimle, finansmanla, dış politikayla, enerji güvenliğiyle, lojistik altyapıyla ve güvenle beraber oluşur. Bunlardan bir tanesi aksadığında ne olur? Amaç hasıl olmaz. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şu. Türkiye'nin maliyet şoklarına karşı daha dengeli bir çerçeve yaklaşımına ihtiyacı var. Yani kurda bir ani sıçramayı önlemek istiyor musunuz? O zaman doğru bir rezerv likidite yönetimi yapın. Böyle olmaz. Yani bir tehlike olduğunda elimizdeki bütün dövizleri satacağız o yüzden topluyoruz diye elinizi niye belli ediyorsunuz? Öyle rezerv yönetimi mi olur? İkincisi, üretim, ihracat ve enerji verimliliği yatırımlarını gerçekten destekleyen seçici bir kredi politikası. Önüne gelene kredi vermeyin. Tamam mı? Ama bunlara verin. Enerji şokunun düşük gelirli kesimlere ve üretim zincirine verdiği zararı azaltacak maliye politikalarını artırarak devam edin. Ama doğru rakam söyleyin. 2 milyar dolar vergi kaybı oldu. Nerede oldu ya? Bulamıyoruz biz onu. Topu topu 8 milyar lira vergi kaybı var. Yani o yüzden ya rakamları doğru söyleyin. Bu arada şöyle diyeyim, beklentileri bozmayacak kadar sıkı ama maliyet enflasyonunu büyüme krizine çevirmeyecek de bir faiz politikası üretin. Bunu yapmazsanız sürekli hedefleri değiştirirsiniz. Bir bakın bakalım bu yönetim gelene kadar enflasyon hedefi
kaç kere değişmiş. Hoşça kalın.